Merhaba, hoş geldiniz. Yine güzel bir tarifle karşınızdayım. Zaten benim bütün tariflerim çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Şaka bir yandan arkadaşlar gerçekten benim yemek yedirdiğim, yemek yaptığım dostlarım, aile içerisindeki kişiler, herkes yemeklerimin lezzetini çok beğeniyor. Umarım siz de tariflerimi beğeniyor ve faydalanıyorsunuzdur. Bugünkü tarifimize gelince yaz yaklaşıyor, geldi gelecek. Güzel domatesler, taze taze kırmızı ve biberler, patlıcanlar çıkacak. Tam da ona özgü karışık kızartma yapalım istedim. Yazın favori yemeği olan tam hayat kurtarıcı. Hem kolay, hem pratik, hem de çok lezzetli. Sabah kahvaltısında da, akşam yemeğinde de, öğlen yemeğinde de, günün her saatinde istediğiniz zaman yiyebileceğiniz çok lezzetli ve herkesin hayır demediği muhteşem bir yemek. O yüzden bugün bunu tercih ettim. Umarım beğenirsiniz. Hadi buyurun geçelim yapılışına. Şimdi önce patlıcanımızla başlayalım. Büyük bir boy patlıcanım var. Patlıcanımı pijamalı olarak soydum, ortadan böldüm ve 4'e ayırdım. İri iri, çok ufaltmadan, çok da büyük bırakmadan şu şekilde patlıcanlarımı doğruyorum arkadaşlar. Dediğim gibi yapılışı çok kolay. Hem az malzemeyle çok da lezzetli. Şimdiden ağzım sulandı gerçeği söylemek gerekirse. Bir adet patatesim var. Öyle aman aman da malzeme kullanmıyoruz arkadaşlar. Patateslerimi de 4'e böldüm. Bunları da iri olarak doğruyorum. Biberlerim vardı. Biberlerimi bu şekilde ortadan kestim. 1 adet kapya biber, 2 adet de yeşil biberim vardı. Şimdi sebzelerimin kesme işlemi tamamen bu kadar. Hiç zor da değil gördüğünüz gibi. 3 adet domatesim var. Bunları ortadan bölüyorum. Kıpkırmızı, çok güzel. Zaten bu domateslerin kırmızılığı benden aldı ve bu sosu da yapayım, kızartma yapayım istedim. Tam yaz domatesi. Şimdi domateslerimi güzelce rendeliyorum. Orta boy 3 adet domates. Evet arkadaşlar, domatesimi böyle bir tavama aldım. Ortaya ateşime koydum. Şimdi bir 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Harika bir sos oluyor bu. Kızartmalara çok yakışıyor. 2 diş de sarımsağım var. Sarımsağımı da güzelce koyuyorum. Hemen tuzunu atacağım. Lezzetlensin. Bu arada görüyorsunuz yan tarafta da sıvı yağım ısınıyor tavamda kızartma işlemim için. Şöyle bir çay kaşığı da paprikamı koydum. Şimdi benim bu sosum kendi kendine güzelce kaynayacak. Domateslerim ölecek ve lezzetlenip harika bir hale gelecek. Bu burada pişe koysun. Biz de yan tarafta yağımızın ısınmasını bekliyoruz. Isındığı zaman kızartmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, yağım kızardı. Şimdi sırayla atıyoruz. Aynı kaseye koymama aldanmayın. Birlikte atmayacağız. Pişme süreleri farklı çünkü. Her zaman önce patates. Patatesin pişmesi biraz daha uzun sürüyor çünkü. Patatesten sonra patlıcanlar ve biberler. Evet arkadaşlar, patatesim nar gibi kızardı. Böyle bir aparat kullanıyorum ben. Daha önce göstermiştim size. Yağın dışarıya sıçramaması için çok çok faydalı olduğunu gördüm. Size de tavsiye ederim. 1 milyoncularda var arkadaşlar. Şimdi bu kızarttığım patateslerimi alıyorum ve patlıcanlarımı koyacağım. Nar gibi kızardı. Yan tarafta görüyorsunuz sosum kaynıyor. Biraz kısık ateşte kaynatacağım onu. Çünkü iyice yoğunlaşıp suyunu buharlaşmasını istiyorum. Domates çok sulu biliyorsunuz.
Şimdi patlıcanlarımı ilave edeceğim. Patlıcanlarımı güzelce kızartacağım. Patlıcanlarım da çok güzel kızardılar. Onları da alıyorum. Hemen 2 dakikada herhalde dünyanın en çabuk ve kolay yemeklerinden birisi bu. Bir yemek hem bu kadar lezzetli olup hem de bu kadar kolay olması gerçekten şaşırtıcı. Evet, en son olarak sıra geldi biberlere. Biberlerimi de güzelce kızartacağım. Evet. Birkaç dakikada hemen biberlerim de kızardı arkadaşlar. Kızaran biberlerimi de çıkartıyorum. Şahane yemeğimiz olmak üzere, çok az kaldı. Dediğim gibi sabah kahvaltısında, öğlen yemeğinde, akşam yemeğinde istediğiniz zaman hemen şipşak, inanılmaz lezzetli ve inanılmaz doyurucu, güzel bir yemek. Evet, son aşamaya geldik şimdi. Evet, kızartmamız hazır, sosum da hazır. Size sosumu göstermek istiyorum. Bakın ne kadar güzel suyunu çekti. Tamamen domatesin püresi gibi kaldı, lezzetlendi. Sulu sulu değil. Bu şekilde yapmanızı öneriyorum arkadaşlar. Domatesin suyunu çektirip, buharlaştırıp, yoğunlaşmış bir sos olarak denerseniz çok daha lezzetli oluyor. Şimdi yemeğimizin üzerine bu güzel sosumuzu da koyduktan sonra artık afiyetle yiyebiliriz. Arzu edenler buna yoğurt da koyabilir. Yoğurt da çok yakışıyor. Ama bu domates sos o kadar lezzetli ki ben başka hiçbir şey almadan sadece bununla yiyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Evet, domates soslu karışık kızartmamız dakikalar içerisinde hazır. Afiyetle yenmeyi bekliyor. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Abone ol butonun yanındaki bildirim zili, ona bastığınız zaman her paylaştığımız yeni tarif videosu ilk olarak size bildirilir. Ve böylelikle de hiçbir videomuzu, tarifimizi kaçırmamış olursunuz. Ama aynı zamanda da bizlere destek olursunuz. Biz de size çok çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki güzel videoda buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.